Korku filmlerini aratmayan şeytan çıkarma ayini Tanacu, Romanya'da saman yığınları, at arabaları ve çinko kaplı çan kuleleri güneşte parıldayan yeni kiliselerle dolu bu ülkede her şey kahkahalarla başladı. 23 yaşındaki Maricika Irina Kornici, Ocak ayında erkek kardeşiyle birlikte burada, tepedeki izole bir manastıra taşındıktan sadece birkaç hafta sonra, ayin sırasında kıkırdamaya başladı. Nisan ayında delirmişti ve yerel bir psikiyatri hastanesindeki doktorlar, onun durumuna şizofreni teşhisi koydu. Ancak manastırın 2 düzine rahibesi ve eksantrik rahibi için onlarla alay eden ve lanet okuyan kişi onlara göre Bayan Kornici değildi, şeytandı. Gelin bu esrarengiz olaya yakından bakalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Irina, 1982'de Romanya'nın orta kesimli bir köyünde doğmuştu. Şanssız bir çocuktu, baba intihar edince alkolik anne onu yurda bıraktı. Irina büyüdü, kimsesizler yurdundan ayrıldı, çocuk bakıcılığı yaptı. Sonra yurttan tanıdığı bir arkadaşını gördü. Arkadaşı Tanacu köyünde yeni yapılan bir Ortodoks manastırında rahibe olmuştu. Irina'yı da davet etti manastıra. Irina manastıra gitti. Bir papaz, 5 de rahibe vardı o sırada. Irina onlarla kalmaya karar verdi. 2005 yılıydı. Manastırın elektriği, suyu bile yoktu henüz. Manastırın başında ise papaz Petre vardı. Rahibeler ona çok bağlıydı. Irina papaz Petre'nin hakimiyetindeki bu küçük gruba katıldı. Hatta kazandığı paraları da manastıra verdi. Aradan kısa bir süre geçmişti ki Irina garip tavırlar sergilemeye başladı. Şeytan benle konuşuyor, günahkar olduğumu söylüyor diyordu. Irina'yı hastaneye götürdüler. Teşhis, şizofreni başlangıcıydı. Doktor ilaçlar verdi, 10 gün sonra gel dedi. Ama Irina gelmeyecekti. Irina manastıra döndü, ancak rahatsızlıkları devam ediyordu. Papaz Petre ise Irina'nın durumu hakkında farklı düşünüyordu. Ona göre haplar Irina'yı kurtaramazdı. Papaz rahibelere büyük bir haç yapmalarını söyledi. Irina'nın içine şeytan girmişti ve onu kurtaracaklardı. Rahibeler papazın her dediğini yapardı. Bir haç yaptılar kalastan. İp ve zincirlerle Irina'yı haça bağladılar. Papaz Irina'nın bileklerine ve alnına kutsal yağ sürdü. Sesini çıkarmaması için de ağzına ıslak havlu koydular. Irina tam 3 gün çarmıha gerili kaldı. Su ve yemek vermediler. Sadece kutsal su ile dudaklarını ıslattılar. 3 gün boyunca şeytanı kovmak için dualar okudular. Sonunda iyileştiğine kanaat getirip çarmıhtan indirdiler, odasına götürdüler. Ancak Irina kıpırdamıyordu. Rahibeler nabzını kontrol etti, zayıf atıyordu. Papaza haber verdiler. Ambulans çağrıldı. Ama geç kalınmıştı. Irina Kornici, hastane yolunda can verdi. Sonra cenazesi manastıra getirildi. Cenaze merasimini de içindeki şeytanı çıkarmaya çalışan papaz ve rahibeler yaptı. Haber duyulunca birçok basın mensubu cenazeye akın etmişti. Haber Romanya sınırlarını da aştı. 2005 yılında şeytan çıkarırken insan öldürmenin acayipliği doğal olarak sorgulandı. Zincirlerin el ve ayak bileklerinde bıraktığı izleri fark eden hastanedeki doktorlar polise çoktan haber vermişti. Irina gömülmüştü ama araştırma halen devam etmişti. 2005 otopsisi onun dehidrasyon, yorgunluk ve oksijen eksikliğinden öldüğünü iddia etti. Peder Korojyan'ı ve ona yardım eden 4 rahibe, cinayet ve bir kişiyi özgürlüğünden mahrum etmekle suçlandı. Savcılar Korojyan'ı için ömür boyu hapis talebinde bulundu. Ancak kendisi 2007'de 14 yıl hapis cezasına çarptırılırken, rahibeler Nicoleta Argelianu, Adina Cepraga,
Elena Otel ve Simona Bardanas 5 ile 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Pek çok kişi Peder Korojnu'yu desteklemek için mahkeme salonunda hazır bulundu ve kararın açıklanmasıyla perişan oldular. Temyiz Mahkemesi cezasını 7 yıla indirdi ve Korojnu, cezasının 3'te 2'sini çektikten sonra Kasım 2011'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Yaptığı bir röportajda, cenazesi sırasında Marička Irina Kornici mezarına indirilirken, gök gürültüsü duyuldu ve bu da Korojnu'nun Tanrı'nın iradesinin yerine geldiği sonucuna varmasına neden oldu. Rumen Ortodoks Kilisesi manastırı kapattı ve Korojnu'nun papazlıktan çıkarılmasını sağladı. 2014 yılında adli tabiptan Georgi şunları söyledi: "Rahibenin cesedinin otopsisiyle ilgilenen ekibin bir parçasıydım. Kadının aşırı dozda adrenalinden öldüğü sonucuna varıldı. Yargıçların bunu neden dikkate almadığını biliyorum. Korojnu, en büyük hatam onun hareket etmediğini görünce ambulansı çağırmamdı. Sanırım ambulansla gelen sağlık görevlileri, ona çok fazla adrenalin vererek hayata döndürmeye çalıştıkları için öldü. Ambulansı çağırmasaydım şimdi iyi olacaktı" dedi. Tanıcıda pek çok kişi Kornici'nin akıl hastası değil de gerçekten ele geçirildiğini ve Korojnu'nun ona yardım etmek için elinden geleni yaptığını iddia etmeye devam ediyor. Veronica Tomulescu, "Onu öldürmeye çalışmadılar, aksine iyileştirmeye çalıştılar" dedi. "Onu bıçaklamadılar ya da vurmadılar. Onu canlı canlı hastaneye götürdüler" dedi. Cristian Mungiu'nun yönettiği 2012 yapımı Tepelerin Ötesi filmi, Tatiana Niculaescu-Bra'nın yazdığı romanlara dayanıyordu ve Tanıcı vakasından ilham alıyordu. 2017 yılında vizyona giren Çarmıha Gerilme'de Tanıcı'nın şeytan çıkarma ayini üzerine kurulu kilise kapatıldı, kapılarına zincir vuruldu. Tanıcı köyü ise tarihin sonuna kadar bu olayla anılacak gibi. Romanya Ortodoks Kilisesi elbette ki bu olayı kınadı ve kilisenin şeytan çıkarmayı onaylamadığını ilan etti. Ancak Papaz Petru bunun bir Ortodoks Kilisesi geleneği olduğunu söylüyordu. Papaz Petru 14 yıl ceza aldı. Ocak 2011 yılında şartlı tahliye ile salındı. Hapisten çıkınca kiliseye dönmek istedi. Ancak Tanıcı halkı köyden kovdu. Papaz halen suçsuz olduğunu iddia ediyordu. Ona göre ölüme sağlık ekibinin fazla adrenalin vermesi neden olmuştu. Kilisenin başına dönemeyen Papaz Petru, ormanda kendine bir kulübe inşa edip orada yaşamaya başladı. Tanıcı şeytan çıkarma hadisesi, Romanya ve dünyada çok dikkat çekti. Üzerine kitaplar yazıldı. 23 yaşındaki Irina, Hristiyan ortaçağının şimdilik son kurbanı oldu. Çocukluğunda kızına bakamayan annesi, şimdi mezarına bakıyor. Bu insanlar Irina'yı çarmıha geriyorlar, ağzını tıkıyorlar, günlerce aç ve susuz bırakıyorlar. Ve sonra öldürmediklerini iddia ediyorlar. Tamam, bunları da geçtim, bunu yapan insanlar akıl hastası, tedavi olması gerekiyor. Ama bu insanlar sadece 14 yıl hapis cezasıyla serbest kalıyor, buradaki adalet nerede? Buradaki adalet sistemi bunların bir ömür tedavi olması, gözetim altında olması gerektiğini nasıl anlayamaz? Ve sonrasında ellerini kollarını sallayarak aynı yere yerleşiyorlar ve hiçbir sağlık sorunu görülmemesi bana çok garip geliyor. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.